Bu hafta ilk defa bir şey deneyeceğiz. Sorusu olan bir arkadaşımız var. Yayına bağlayacağız kendisine. Hem sizden hem izleyicilerden şimdiden sürçülisan edersek özür dileriz. Ercan'ı ben şimdi yayına alıyorum. Mikrofonun kapalı Ercan. Açtım ben. Merhaba. Merhaba. Hocam öncelikle merhabalar. İlk defa böyle bir şey deniyormuş. O da bana nasip oldu. Teşekkür ederim tekrardan bizimle konuştuğunuz için. Şimdi özellikle size iletmek istediğim soru veri bilimiyle daha çok uzmanlık alanınız veri bilimi olduğu için. Gelecekte makine öğrenmenin yeri, yapay zeka içerisindeki yeri ne olur? Bu deep learning'in çıkmasıyla birlikte ve işte dediğiniz gibi e, yapay zekanın daha popüler hale gelmesi sonra makine öğreniminin yeri ne olur ve bu gelecekteki gelişimler için bir makine öğrenimi konusunda çalışmak isteyen birisi kendini nasıl yetiştirmelidir? Hı hı. Şimdi makine öğrenimi özellikle bu e, işte derin modeller, deep learning denen alanda şu anda inanılmaz popüler. E, ve gerçekten e, çok büyük bir sıçrama yaptı. Özellikle belli bazı problemlerde. E, işte bu kendi kendine kullanan arabalar mesela onun en önemli örneklerinden bir tanesi. E, bu yani machine learning gidici değil açıkçası, kalıcı. Deep learning modelleri de çok başarılı şu anda. Dediğim gibi e, alternatif modellerin çok daha e, üstüne geçti. Çok daha iyi şeyler yapabiliyor. Onun için bunlar kalıcı ama tabii yeni modeller çıkacak. İnsanlar bunun üzerinde çok çalışıyorlar ve gerçekten inanılmaz yatırım oluyor. Yani bunu birkaç kere de söyledim daha önce ama yani bu konuya yapılan yatırımlar sonsuz diyeyim neredeyse. Yani tabii muhakkak sonu var bunun ama diğer alanlarda yapılan yatırımların çok çok üstünde şu anda. Tabii bunun bir kısmı biraz abartılı durumda. O da var. Yani bu tür problemlerle neleri çözebileceğiz, neleri çözemeyeceğiz. İnsanlar yavaş yavaş biraz daha e, e, mantıklı olarak bakmaya başlayacaklar. Biraz daha beklentilerini kalibre edecekler. O zaman içinde olacak. Ama bunlar çok temel teknikler ve belli alanlarda çok başarılı oldular. Özellikle bu teknikler ne kadar çok elinizde veri varsa o kadar çok iyi çalışan teknikler. Ve şu anda bu konuda inanılmaz bir gidişat var. Yani herkes elinden geldiğince veri toplamaya çalışıyor. Tabii bu verilerin kalitesi de çok önemli. Çünkü veriye baktığınızda büyük bir kısmı da e, sinyal değil. Yani aradan o sinyali bulmak da çok önemli. Ama bu teknikler burada. Dediğim gibi insanlar bunun üzerine gidiyorlar ve gerçekten hani pratikte kullanılabilecek sistemler ortaya çıkarmaya başladılar. Onun için bu alanlarda kendinize yatırım yapmanız bence çok önemli. Ve çünkü genel olarak da zaten bu tür tekniklerin çok değişik problem alanlarına uygulanması yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Yani sadece bu işte computer vision, yani sadece resimlere bakıp onları analiz edelim veya işte dil e, dilden dile işte geçiş yapalım, onları tercüme edelim şeklinde değil. Hemen hemen aklınıza gelebilecek bütün problemlerde bir machine learning'i kullanma şansı yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Onun için bu bilgisayar bilimlerinin çok temel bir parçası haline geldi. Onun için ne yaparsanız yapın muhakkak bu konularda kendinizi geliştirin. Yani bu çok önemli bir yatırım. Diğer alanları ihmal edin şeklinde değil ama bu alan gerçekten yani ihmal edilebilecek bir alan değil şu anda. Çünkü gerçekten potansiyeli çok fazla. Bu alanda da çok iş olanağı da var. Yani her açıdan bakarsanız, ne açıdan bakarsanız bakın çok önemli bir alan. Nereden başlayayım diyorsanız o da çok şey aslında çok kolaylaştı bugünlerde. Bu alanlarda mesela bir web search yaptığınızda açık olarak herkese e, herkesin erişebileceği çok fazla bilgi var. Şimdi bu online işte dersler var. E, değişik modülleri, işte prezentasyonları, kurs materyallerini, şunlarını bunların herkes açık olarak web'e koyuyor.
Bana işte istiyorsanız hatta bir e-mail falan atarsanız ben size birkaç bildiğim iyi linkleri falan göndermekten memnuniyet duyarım. Şu anda gerçekten çok enteresan, dediğim gibi yani çok temel bilgileri öğrenmek için belli bir programa gitmenize de gerek kalmıyor. Yani her şey tamamen webde zaten. İnsanlar da bunu paylaşmaktan açıkçası şey duyuyorlar, zevk duyuyorlar. Aynı şekilde software, yazılım platformları, özellikle büyük şirketler o konularda bayağı bir yatırım yapıyorlar. Kullanıcıların kendi platformlarını kullanmasını istedikleri için o platformları da açıyorlar herkese. Herkese kullanması için ellerinden geleni yapıyorlar. Onlar da zaten çok açıkta public. Yani kendi başınıza şu anda çok fazla şey yapabilirsiniz. Çok temel bilgileri zaten direkt kendi başınıza öğrenebilirsiniz. Ondan sonra da gerisi biraz şeye kalmış oluyor. Sizin için anlamlı olabilecek, sizi ileriye götürebilecek böyle gerçekçi projeleri yapabilme imkanına kalıyor. Onun için birazcık zaman harcayıp size bu olanakları verebilecek işte ya akademik ortamı ya da endüstride size bu projeleri verebilecek, projelerde size çalışabilecek ortakları bulmak için biraz zaman harcamanız. Ama o zaten o noktaya gelebilmeniz için de kendinizi biraz yukarı çıkarmanız lazım. Ama onu yapabilmek de kendi başınıza zor değil. Yani çok fazla bilgi var şu anda. Hatta biz bile yani şimdi bu alanların bir kısmı ben de mesela kendim için söyleyeyim. Ben Bilkent'te böyle bir ders almadım mesela. Bizim zamanımızda neural network'ler vardı. İşte o deep learning zaten onun evrimi oluyor. Ama ben neural network dersi almadım. Maryland'da çok az gördüm. Bir iki modül gördüm böyle. Machine learning dersinin arasında. Şimdi tamamen başlı başına ciddi bir alan oldu. Ben bile kendimi işte online webde olan işte resource'larla, kaynaklarla bu alanda biraz geliştirmeye çalışıyorum. Yani onun için şey yapmayın. Çok rahatlıkla mühim olan sizin bu işi ciddi olarak almanız. Gidip işte bu online dersleri takip etmeniz. Olan modüllara bakmanız. Ve insanlar özellikle bazıları çok gerçekten etkileyici. Yani çok ciddi bir şekilde bu materyalin accessible olması için, çok faydalı olması için hem pedagojik açısından hem kozmetik açısından bayağı ciddi, çok profesyonel şeyler çıkarıyor. Yani ben bazen kendi verdiğim derslere bakıyorum, bir de online olan derslere bakıyorum. Ya bizim biraz daha ciddi bir şekilde zaman harcamamız lazım diyorum. Hatta bazen örnekleri olsun, soruları olsun oradan aldığımızda oluyor açıkçası. Tabii yani nereden aldığımızı söylüyoruz ama yani onun için böyle hani online deyip, public deyip buradan bana yararlı bir şey gelmez demek doğru değil açıkçası. Yani çok inanılmaz kaliteli materyal var.